efsane bir inişi var. Sanırım İngiltere'de olmuştu. Saygı Yusuf Kurt inmişti. Evet. O inişin sebebi neden o kadar alçakta inildi? O zamanlar işte Yusuf abiyle beraberiz. Ben de oradaydım. Biz oraya ilk gittiğimizde o pistin bizim normalde kullandığımız pistlere nazaran bir eksiği var. Overrun dediğimiz bizim inişte uçağın inişinde referans aldığımız bir bölüm var. Bu hemen hemen tüm pistlerde vardır. Böyle oklar vardır üzerinde. Oraya iniş olmaz. Sadece iniş referansları alırız oradan biz. Gittiğimiz pistte yoktu. Bunu indikten sonra da biz organizasyondaki kişilere söyledik. Dedik ki hani pistiniz kısa, overrun dediğiniz bölgeniz yok. Nasıl bir önlem alıyorsunuz? Onlar da bize şunu söylediler. Biz iniş kalkış durum, zamanında uçak ineceği zaman oraya araç ve halkı almıyoruz. Yani bariyerler var, iniyor, araçlar girmiyor. Güvenlik görevlileri var, insanları almıyorlar. Biz de o zaman tamam dedik. Çünkü overrun yoksa pistin başladığı ilk noktaya referans alıyoruz iniş için. Yani uçağı o bölgeye çarpacakmış gibi yaklaştırıyoruz. Biz bunu söyledik. Onlar da yok biz gerekli önlemleri aldık dediler. Sonra Yusuf abi gösteri için kalktı. İniş esnasında normal bizim Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yaptığımız işlerin aynısını oraya yaptı. Yani ekstra bilerek alçağa inmek ya da burada insanlar var onların üzerinden geçeyim gibi bir hissiyat yok. Çünkü bizim uçağın iniş süretinde uçağın burnunun altında ne var çok fazla göremeyiz. Uçağın hücum açısından dolayı. Düşük saatte olduğu için hücum açısı artar bizde. O yüzden zaten orada insanlar olduğunu da farkında değildi Yusuf abi. Değildi zaten yani ben oradaydım. Böyle bir iniş oldu. Bizim dışımızdaki diğer uçanlar daha ileriye oturmayı tercih ettiler. Ama biz Türk Hava Kuvvetleri'ne aldığımız eğitim buna müsaade etmiyor. Biz aldığımız referansları değiştirmiyoruz ve o şekilde iniyoruz. Ama dünyada bu farklı algılandı. Biz de o akşam fırça yedik, niye böyle bir şey yaptınız diye. Sonra işte yaptığımız doğru olduğunu anlatmaya çalıştık. Bizim buradaki komutanlarımıza mecburen. Onlar da anladılar olayı. Orada hata şuydu, oradaki insanların orada olmaması gerekiyordu. Yani bizim insanlara yönelik yaptığımız özel bir şey yok. Öyle gibi lanse edildi, öyle gibi anlatıldı. Bir şey ekleyecekmiş Ömer. Müthiş ama bir yer. Oradaki işin bizim yaptığımız gösteri inanılmaz basın anlamında katkısı oldu. Yani o akşam Çin'den tutuldu Amerika'ya kadar bütün kanallarda, bütün ana haberlerde bu iniş vardı. Reklam eşdeğeri 10 milyar dolar filan civarındaydı. 16 fiyatına geldi yani. BBC'ye siz parayla reklam verseniz saniyesinde 1000 dolar istiyor. Biz orada 3 dakika boyunca bizim inişimiz döndü. Ve normalde oradaki ortam şöyleydi. 35 farklı ülkeden katılımcılar gelirdi yarışa. İşte birçok ülkenin pilotu vardı. Ve herkes işte CNN ve BBC gibi böyle uluslararası kanallarda röportaj vermeye çalışır. Yani basın arkadaşlar, benim muhabirlerim bu konuda birbirleriyle yarışırlar. Biz de dolayısıyla kartlarımızı oradaki basın mensuplarına veriyoruz. Şimdi şöyle oldu, iniş gerçekleşti tabii biz yerdeki kişiler olarak anlayamadık yani yukarıdan bakan anlayabiliyor. Sonra BBC'nin muhabiri beni aradı. 35 kişi böyle bulunduğumuz ortamda sizin pilotlarınızla röportaj yapabilir miyiz dedi. Tabii yani ben şimdi diğerlerine baktım, sizi aradılar mı filan, yok bizi kimse aramadı filan dedi. Sonra tabii biz hani ben Solo Türk'ün kendi hani varlığından dolayı böyle bir şey oluyor diye tabii çok gururlandık. Yine tabii gururlandık. Sonra bizim pilotlarımızı aldılar, işte yarım saate yakın bir röportaj oldu. İşte Erhan Yusuf İngilizce orada röportajlar verdi. İnanılmaz katkısı oldu. Normal organizasyonun basında görünürlüğü işte birkaç milyon dolarken Solo Türk'ün sadece tek başına görünürlüğü 10 milyar dolar oldu Amerika'dan Çin'e kadar. Bu anlamda inanılmaz katkısı oldu bize. İstemeden yaptık ama güzel oldu. Ama ertesi gün ben düştüm gösteriyi. Ben işte kalkış müsaadesi, daha sonra rule müsaadesi istediğinde bana o taraftan vermediler, diğer taraftan verdiler. Aynı hareketi daha yaparız diye. Böyle bir şey oldu. Evet.